Greenock susarken. Yazan Burak Kahveci. Yağmur Greenock'ta bir hava durumu değil, bir alışkanlıktı. İnsanlar onun yağdığını fark etmiyor bile. Fark edenler de durup bakmıyor. Kasabaya ilk girdiğimde saat sabaha karşı 4'e geliyordu. Gökyüzü henüz kararını vermemişti. Ne gece bitmişti, ne gündüz başlamıştı. Tam arada kalınan o saatler, benim en iyi tanıdığım zaman dilimi. Aracımı limana bakan dar bir sokağa çektim. Motoru kapattığımda sessizlik geldi. Ama gerçek bir sessizlik değildi bu. Dalga sesi, rüzgarın metal korkuluklara sürtünmesi, uzakta hiç susmayan bir alarm. Greenock uyumuyordu. Sadece gözlerini kapatmıştı. Dosyayı ilk kez arabada açtım. Yolda ya da ofiste değil. Bazı vakalar vardır. Ne kadar gecikirsen o kadar doğru okunur. Bu onlardan biriydi. İlk ceset 3 hafta önce bulunmuştu. İkinci 10 gün sonra. Üçüncüyü ben kasabaya varmadan 6 saat önce çıkarmışlardı sudan. Resmi kayıtlara göre aralarında bağlantı yoktu. Ama beni buraya getiren raporlar değildi. Dosyanın kenarına iliştirilmiş tek bir nottu. Bölge halkı konuşmuyor. Bunu okuduğumda anladım. Greenock bir şey saklıyordu. Ve küçük yerler büyük şehirlerden farklı olarak bunu iyi yapar. Arabadan indiğimde ayakkabılarım hemen ıslandı. Soğuk tabandan yukarı doğru yürüdü. İskoçya insanı böyle karşılar. El sıkmaz, sarılmaz, seni yoklar. Karşı binanın penceresinde bir ışık yandı. Perde hafifçe aralandı. Beni gördüler. Bundan emindim. Rozetim iç cebimdeydi. Henüz kimseye göstermemeye karar verdim. Greenock'ta ilk yapacağım şey karakola gitmek değildi. Kasabanın nefesini dinlemekti. Çünkü bazı yerler vardır. Sana gerçeği anlatmazlar. Ama yanlış bir şey olduğunu hissettirirler. Ve ben o hisle yaşamaya alışkınım. Sabah olduğunda yağmur dinmişti. Greenock'ta bu havanın açacağı anlamına gelmez. Sadece başka bir şeye hazırlanıyordur. Karakola gitmedim. Önce 3. cesedin çıkarıldığı yere indim. Limanın arka tarafı. Haritalarda adı bile olmayan bir girinti. Turistlerin hiç uğramadığı, kasabalıların ise bilerek unuttuğu yerlerden. Polis şeridi gevşekti. Bilerek mi, alışkanlıktan mı? Ayırt etmek zordu. Yerel ekipten kimse soru sormadı. Rozeti görür görmez gözlerini kaçırdılar. Ceset yoktu. Ama geride kalan şeyler her zaman daha çok şey anlatır. Islak taşların arasında sürüklenme izleri vardı. Bedenin suya düşmediğini, bırakıldığını söylüyordu bu izler. Dalgalar işi bitirmişti, evet. Ama başlangıç başka bir yerdeydi. Fotoğraflara baktım. Gençti. Yüzünde sakin bir ifade vardı. Kaçmaya bile fırsat bulamamıştı. Rapor boğulma diyordu. Ama raporlar her zaman en güvenli kelimeyi seçer. Beni ilgilendiren kısım dosyanın arka sayfalarındaydı. Tanık yok, görgü yok, ses duyan yok. Bir kasabada bu kadar sessizlik doğal değildir. Öğlene doğru ana caddeye çıktım. Kafeler açıktı. İnsanlar içerideydi. Üzerimdeki bakışları hissedebiliyordum. Yabancı olduğumu saklamaya çalışmadım. Zaten burada saklanmaz. Kasabalar seni ya kabul eder ya da işaretler. Greenock ikincisini seçmişti. Bir bakkalda durdum. Yaşlı adam parayı alırken elime değmemeye özen gösterdi. Bu tür ayrıntıları fark etmeye mesleğim gereği alışığım. Genç kızları tanır mıydınız dedim. Sesimi yumuşak tuttum. Adam omuz silkti. Burada herkes herkesi tanır dedi. Sonra sustu. İkinci cümleyi kurmadı. Asıl cevap hep ikinci cümlede olur. Kasabanın dışına çıkan dar yolda yürüdüm. Eski bir ev, bahçesi bakımsız. Pencereler kasabanın ağzı gibi sımsıkı kapalıydı. Dosyada adı birkaç kez geçen bir adresti. Rastlantı gibi duran ama tekrar eden bir rastlantı. Kapıyı çalmadım, henüz değil. Evin önünde dururken camdan yansıyan silüetime baktım. Yabancı bir adam, yorgun ama sağlam. Bu evin bana hissettirdiyse zayıflıktı. Bunu biliyordum. Çünkü bazı evler
içindekini ele verir. Bu ev yıllardır bir şeyi bastırıyordu ve bastırılan şeyler er ya da geç bir yol bulur. Arabama döndüğümde telefonum titredi. Yerel ekipten biri. Ses tonu gergindi. "Komiser," dedi. "Kasabada çok fazla soru sormasanız iyi olur." Cümle tehdit değildi. Rica da değildi. Gri nokta sınır buydu. Telefonu kapattım. Yağmur yeniden yağmaya başlamıştı. Artık emindim. Bu kasaba sadece bir katili saklamıyordu. Bir günahı paylaşıyordu. Ve böyle yerlerde bedeli her zaman birileri öder. Kızın cesedi dere yatağında bulunmuştu. Suyun kenarında değil. Sanki biri özellikle suyun içine bırakmış gibi. Ayakları taşlara takılmış, elbisesi yukarı doğru sıyrılmıştı. Üzerine sonradan yağan yağmur kanın çoğunu silmişti ama bedenin dili hala oradaydı. Acele yoktu, pişmanlık yoktu. Yerel ekipten biri yanımda çömeldi. Dizlerinin gıcırtısını duydum. "Burada böyle şeyler olur," dedi. "Nasıl şeyler?" diye sordum. Omuz silkti. "Gençler, kaçarlar. Sonra kötü sonlar. Bu kadar." Cesedin fotoğraflarına tekrar baktım. Tırnakların arasında koyu bir şey vardı. Çamur değil, daha sert. Kazınmış gibiydi. Kız direnmişti ama uzun süre değil. Direniş kısa sürmüş, sonra teslimiyet olmuştu. Bu da katilin onu tanıdığına işaret ediyordu. Ya da kız tanıdığını sanmıştı. Kasaba merkezine dönerken yol kenarındaki evlere baktım. Perdeler yarı kapalıydı. İnsanlar bizi izliyordu ama bakışlarını yakaladığım anda başlarını çeviriyorlardı. Sanki hepsi aynı anda nefes alıp veriyordu. Çocukluğumdan bir görüntü geldi aklıma. Başka bir kasaba. Aynı gri, aynı sessizlik. Herkesin bildiği ama kimsenin adını koymadığı bir şey. O zaman da fazla kurcalama demişlerdi. Karakolda dosyayı açtım. Son 5 yılda 3 kayıp. Resmi kayıtlara göre kayıp. Gayri resmi olarak herkes ölü olduklarını biliyordu. Yaşları benzerdi. Hepsi aynı hatta çalışıyordu. Market, bar, benzinlik. Hepsi kasabanın içindeydi. Dışarıdan kimse yoktu. Bir isim dikkatimi çekti. Yüzündeki iz fotoğraflarda bile seçiliyordu. Sol tarafı daha çökmüş, daha sertti. Doğru ışıkta bakınca simetrinin bozulduğu yer hemen fark ediliyordu. Bebekken geçirdiği kazayı dosyada estetik kusur diye yazmışlardı. Okurken midem bulandı. İnsanların başına gelenleri, böyle küçültmeleri hep aynıydı. Komşularının ifadeleri birbirine çok benziyordu. "Sessizdir, kimseye zararı yoktur, zaten çok acı çekmiştir." Bu cümleleri başka dosyalarda da görmüştüm. Hep bir şeyleri örtmek için kullanılırdı. Gece otel odasında pencereyi açtım. Yağmur iyice yavaşlamıştı. Gri nokta bu bir şeylerin sona erdiği anlamına gelmezdi. Genelde bir şeylerin yaklaştığını haber verirdi. Aşağıda bir kadın yürüyordu. Adımlarını hızlandırdı. Ardına baktı. Kimse yoktu. Ama yine de hızlandı. Işığı kapattım. Perdeleri araladım. Kasaba karanlığa alışkındı. İçindeki şeyler de öyle. Kasabada 3. günümde Greenock artık bana bakmamaya başladı. İlk günlerde bakışlarını üzerimde hissediyordum. Perdeler aralanıyor, sohbetler yarıda kesiliyor, adımlar yavaşlıyordu. Şimdi ise tam tersi vardı. İnsanlar beni görmezden gelmeyi öğrenmişti. Bu, küçük yerlerin en tehlikeli refleksidir. Karakolda dosyayı önüme koyduklarında kimse konuşmak istemedi. Ama dosya konuşuyordu. Ölümler arasında resmi olarak bağ yoktu. Ama zaman çizelgesini yan yana koyduğumda boşluklar fazlasıyla düzenliydi. Aynı günler, aynı saatler, aynı yürüyüş mesafesi. Kurbanlar farklıydı ama seçildikleri anlar aynıydı. Biri limandan eve dönüyordu. Biri gece vardiyasından çıkmıştı. Biri bar kapanırken arka kapıdan ayrılmıştı. Hepsi yalnızdı. Hepsi görünmezdi. Kasabanın merkezinden biraz uzaklaştıkça harita sadeleşiyordu. Işıklar seyrekleşiyor, yollar daralıyordu. Ve bir noktadan sonra Greenock'un başka bir yüzü başlıyordu. Eski evler, bakımlı ama soğuk. Bahçeler düzenli. Perdeler hep kapalı. Soruyu orada sordum. Yanlış kişiyi.
Bu ev kimin dedim. Yanımdaki memurun yüzü gerildi. Çok kısa bir an ama yeterince uzun. Boş dedi, sonra ekledi. Uzun süredir. Yalanlar her zaman ayrıntıda yakalanır. Boş evler böyle durmaz. Bakımlı kalmaz. O ev unutulmamıştı. Sadece dokunulmuyordu. Akşamüstü limana bakan kafelerden birine oturdum. Balık kokusu yağmura karışmıştı. Masalar doluydu ama kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Bir bardak viski söyledim. Buranın viskisi serttir. İçtiğini unutturmaz. Yan masadaki konuşma yarım kaldı. Bir isim geçti, fısıltı halinde. Tekrar etmediler. Kasabalar güçlü insanların çocuklarını korumayı sever. Onlara göre çocuk her zaman çocuktur. Ne yaparsa yapsın. Ama bazı çocuklar büyürken içlerinde bir şey çürür ve o çürüme eninde sonunda dışarı sızar. Gece kaldığım pansiyona döndüğümde biri beni bekliyordu. Kapının önünde durmuyordu. Arkamdaydı. "Yanlış yere bakıyorsunuz," dedi sakin bir ses. Döndüğümde yüzünü göremedim. Işık arkadaydı. Silüet yeterliydi. "Bunu iyilik için söylüyorum," dedi. "Bazı şeyler burada çözülmez. Çözülmeyen şeyler çürür," dedim. Sessizlik oldu. Uzun değil ama ağır. "Burada yaşayan insanlar var," dedi. "Dengeler var." Başımı salladım. "Cinayet de bir dengedir," dedim. "Sadece biri bozulduğunda fark edilir." Adam bir adım geri çekildi. Yüzü hala karanlıktaydı. Sessizce gitti. Bir gölge gibi. Adımlarını duymadım. Bazı insanlar sessiz yürür. O gece dosyayı tekrar açtım. Fotoğraflara bir kez daha baktım. Bu kez kurbanlara değil, boşluklara odaklandım. Ve orada hepsinin kenarında duran bir isim vardı. Raporlarda geçmeyen ama imzaların arasında dolaşan bir isim. Baba. Kasaba onu tanıyordu. Kasaba ona borçluydu ve kasabalar borçlarını kanla ödemekten çekinmez. O an şunu anladım. Bu sadece bir katil meselesi değildi. Bu korunan bir canavarın hikayesiydi. Ve Greenock onu saklamak için çoktan kararını vermişti. Benim işimse artık daha netti. Gerçeği bulmak değil, dayanmak. Kasabada son geceydi. Bunu saatten değil, sessizlikten anladım. Greenock sustuğunda bir şey bitmek üzeredir. Evin yerini biliyordum. Resmi kayıtlarda geçmeyen ama herkesin bildiği o ev. Kasabanın biraz dışında, denize sırtını dönmüş eski bir yapı. Işıklar yanıyordu. Kapıyı çalmadım. Bu tür kapılar çalınmaz. İçeride ağır bir koku vardı. Nem, metal ve uzun süre kapalı kalmış bir odanın kokusu. Duvarlarda fotoğraflar asılıydı. Kesilmiş gazete küpürleri, genç yüzler. Bazıları gülüyordu. Beni fark ettiğinde kaçmadı. Zaten hiç kaçmamıştı. Konuşmadı. Konuşması gereken her şeyi yıllar önce içine gömmüştü. Silahı elindeydi ama bana doğrultmadı. "Beni kimse görmedi," dedi sonunda. Sesindeki kırıklık öfkeye dönüşmemişti. Çürümüştü. "Gördüler," dedim. "Sadece bakmamayı seçtiler." Gülümsedi. Çarpık bir gülümseme. "Babam hep öyle derdi," dedi. "İnsanlar görmek istemediklerini görmez." Bir adım geri çekildi. Camın önündeydi artık. Dışarıda deniz vardı. Karanlık ve sabit. Silahı çenesine dayadı. "Dur," demedim. Bazı anlar vardır. Müdahale edersen gerçeği değil, sonucu değiştirirsin. Tetik sesi kısa sürdü. Yankısı ise uzun. Kasaba sabaha başka biri gibi uyandı. Resmi açıklama hızlı yapıldı. Olay kişisel bir trajedi olarak kapandı. Baba ortaya çıktı. Sessiz, temiz, güçlü. Dosyanın kapatılması gerektiğini söyledi. Üstü kapalı tehditler yoktu. Buna gerek duyacak insanlar tehdit etmez. Bir hafta sonra Greenock'tan ayrıldım. Arkamdan kimse bakmadı. Ama herkes oradaydı. Edinburgh'a döndüğümde raporu teslim ettim. Eksiksizdi ama tam değildi. Bazı gerçekler kağıda sığmaz. Bazı bedeller de. O dosya kapanmadı. Sadece rafa kalktı. Ve ben şunu öğrendim. Bazı kasabalar katilleri doğurmaz. Onları büyütür.
Ve bazen adalet kazanmak değil, ayakta kalmaktır. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.